Merhaba, ben Can. Bu videoda sana Amazon FBA yapmak için Alibaba'da en iyi toptancılara nasıl ulaşacaksın onu anlatacağım. Amazon dünyanın en büyük ticaret arenası ve sen de rekabet savaşları gerçekleştirilen bu arenada hayatta kalmak istiyorsan Alibaba kullanmayı öğrenmek zorundasın. Merak etme, videonun sonuna geldiğinde Çinli toptancılarla iletişim kurman için gerekli olanları, ürünler için nasıl pazarlık edeceğini, en iyi ürüne ve fiyata nasıl ulaşacağını, dolandırılma tehlikelerinden nasıl korunabileceğini öğreneceksin. Bu işlemleri kolayca yapabilmen için de Amazon FBA için çok faydalı ücretsiz dokümanlar buldum. Bunlara da videonun açıklama kısmından ulaşabilirsin. Hazırsan başlayalım. İlk yapman gereken eğer bir hesabın yoksa Alibaba sitesine gidip kayıt olmak. Birkaç farklı seçenekle kayıt olabilirsin ama toptancıların gözünde profesyonel bir izlenim bırakmak istiyorsan eğer Alibaba'dan önce LinkedIn profili oluşturarak oradan kayıt olmanı tavsiye ederim. Daha sonra LinkedIn'de oluşturduğum bu profille Alibaba'ya kayıt olmanı öneririm. Kayıt işlemini tamamladıysan sırada tedarikçisine ulaşmak istediğin ürünü aramak var. Örnek olarak burada Rose Quartz Roller ürününü arayacağız. Alibaba'da temel olarak iki farklı arama türü var. Birincisi ürünler üzerinden arama yapmak. İkincisi ise üreticiler üzerinden arama yapmak. Öncelikle ürün araması yapın. Aradığınız ürün sonuçlarda çıkmaz ise üretici araması yaparak toptancıların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürünü üretip üretmediklerini, üretmiyorlarsa eğer iletişimde bulundukları diğer toptancılardan üreten olup olmadıklarını size iletebilirler. Bu yazışmaları yapabileceğiniz dokümanlara ulaşacağınız linki de yine açıklama kısmından bulabilirsiniz. Doğru tedarikçiyi bulmak için elemeler sonucunda en az 3 farklı üretici ile pazarlık aşamanıza gelmenizi tavsiye ediyorum. Böylece onlardan örnek ürün talep edebileceksin. Örnek ürün dediğim şey de ürünlerin toptan ürettirmeden önce adresine yollanan numune. Bu numuneye bakarak kalite kontrolü yapabilir ve gerekli iyileştirmeler için üretici ile tekrar iletişim kurabilirsin. Numunesini kontrol ettirmeden toptan üretim yaptırırsan eğer bu sana telafi edemeyeceğin kötü sonuçlara neden olabilir. Trade Insurance ve Verified Supplier kutucukları seçili olsun. Bu sayede ticaretini güvence altına alabilir ve üreticilerin Alibaba tarafından yetkilendirilmiş firmalarca denetlendiğinden emin olabilirsin. Trade Assurance dediğimiz şey Alibaba'nın müşterilerini korumak için oluşturduğu ödeme sistemi. Ticaretinizde yaşayacağınız her türlü olumsuzlukta bu ödeme sistemi sayesinde paranızı geri alabiliyorsunuz. Bu korumada ürünleriniz üretici tarafından kargolandığında sona eriyor. Yani üreticiler ürünlerinizi kargolayana kadar Alibaba'dan ödeme almıyorlar. Bu sistemle ilgili çok önemli bir detay var bilmeniz gereken. Alibaba'da genelde müşteriler üreticilerle yani tedarikçilerle yazışırken işlemlerin hızlı yürüyebilmesi için WhatsApp, Skype gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından yararlanıyorlar. Ama bunlar üzerinden yaptığınız yazışmalar Alibaba'nın Trade Insurance sistemini devre dışı bırakıyor. Bu sistemden yararlanmak için üreticilerle mutlaka Alibaba üzerinden mesajlaşmanız lazım. Yani siz yine kolaylık olması için WhatsApp, Skype gibi uygulamalardan toptancılarla görüşün ama ticaretinize dair bütün detayları Alibaba üzerinden tekrar toptancılarla bir daha üstünden geçin. Verified Supplier denen şey ise zorunluluk olmasa da mutlaka kullanmanızı önereceğim bir seçenek. Dediğim gibi bu onaya sahip üreticiler Alibaba tarafından yetkilendirilmiş denetleme kuruluşlarınca üretim yaptıkları yerlerde denetlenerek gerçekten bir fabrikaları var mı, verdikleri bilgiler doğru mu gibi denetimlerden geçiyorlar. Bu arada Alibaba'daki çoğu üretici onaylı değil. Bu nedenle aradığın ürün eğer onaylı üreticilerde bulunmuyorsa bu seçeneği kapatarak onaysız üreticiler üzerinden de aramayı düşünebilirsin. Aradığımız ürünü bulduk diyelim. Bu ürünü üreten üreticilere ulaşmak için birkaç tanesini yeni sekmede açalım. Birden fazla firmadan ürün numunesi istememizin bir nedeni de firmalar arası kalite farkını görmek. 3-5 ürünü yeni sekmede açtıktan sonra bunları tek tek incelemeye başlayabiliriz. Burada fiyat aralıklarının çok farklılık gösterdiğini görüyoruz. Bunun nedeni üreticiler fiyat aralığını yüksek tutarak farklı pazarlık stratejilerine sahip olmak istemeleri. Örneğin profesyonel olmadığını düşündükleri alıcıları elemek için onlara normalden yüksek fiyat sunarlar. Aradığımız özelliklerde ürün ilanlarını bulduysak artık satıcılarla iletişim kurup detaylı bilgileri edinme zamanı gelmiştir. Yine açıklamalardaki linkten ulaşacağın tedarikçi iletişim şablonu ile bunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsin. Bu şablonu kopyala yapıştır yapmamalısın. Bunu örnek alarak kendi şablonunu baştan yazmanı öneriyorum. Birebir aynı şablonu kullanırsan eğer aynı şeyi yapacak yüzlerce tembel alıcıdan biri olacağın için üreticilerin seni ciddiye alma olasılığı düşecektir. Tedarikçine soracağın soruları başlarında numara koyarak sorarsan eğer ilginç bir şekilde tedarikçilerin bunlara cevap verme yüzdesi artıyor.
Bu da Çin'le alakalı kültürel bir şey olsa gerek. İlk siparişinde 100 ile 200 civarında bir üretim yaptırman en doğrusu. Ama profesyonel bir izlenim bırakmak açısından tedarikçinin sunacağı en düşük fiyata ulaşmanı sağlayacak olan 5000 ve üzeri adetlerdeki üretim de dahil olmak üzere ara üretim seviyeleri için de fiyatları öğrenmen faydalı olacak. Şablonun hazırsa kopyalayıp ilk tedarikçiden başlayarak gönderelim. Tedarikçi ile iletişim kur butonuna basarak mesaj bölümüne şablonu yapıştırıyoruz. Yukarıda ürün adeti bölümüne 5000 yazıyoruz. Bu sayede mesajımız üreticinin daha fazla dikkatini çekecek ve daha kısa sürede bize dönüş sağlayacak. Buraya 5000 yazmamız 5000 tane ürün satın almamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ürettirmek istediğiniz ürünün Amazon linkini de alıp şablondaki bu bölüme yapıştırın. Üretici böylece hangi ürün istediğinizi hatasız olarak anlayacak. Son düzenlemeleri de tamamlayınca mesaj şablonunuzda hepsini seçip kopyalayın ve bir Word belgesine kaydedin. Her yeni üreticiye de bu belgeden hızlıca yollayabilirsiniz. Alttaki bu butona tıklayarak mesajınızı gönderin. Bu işlemi yeni sekmede açtığınız tüm üreticiler için de yapın. Ne kadar çok üreticiye ulaşırsanız iyi ürün ve fiyat bulma olasılığınız da o kadar yükselecektir. Çünkü mesaj gönderdiğiniz tedarikçilerin ortalama olarak %60 ya da 70'i size dönüş sağlayacak. Ayrıca tedarikçilerin kapalı olduğu hafta sonu ya da Çin'in resmi tatilleri gibi günleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin Çin Noeli zamanı tedarikçilerin çoğu birkaç hafta boyunca işe ara veriyor. Zaman farkı kavramını da unutmamak gerek. Çin dünyanın öbür ucunda. Google'da Beijing saati diye arama yaparsanız eğer Çin'deki anlık saat bilgisine ulaşıyorsunuz. Bundan da yararlanarak toptancıların size dönüş yapacağı saati hesaplayabilirsiniz. Gelen cevaplara göre tedarikçileri değerlendirdiniz ve sayılarını 3'e düşürdünüz diyelim. Şimdi üreticilerin sayfalarına gidip inceleme vakti. Bu arada Alibaba formatı ile ilgili de bir bilgi vereyim. Tedarikçi araması ekranında gördüğünüz bu isimler belli bir şablona göre hazırlanıyor. İsmin ilk kelimesi üreticinin bulunduğu Çin şehrini ya da eyaletini, ikincisi üreticinin firma adını, üçüncüsü kategorisini, dördüncüsü ve sonuncusu ise şirket türünü simgeliyor. Firma sayfasında profil menüsünden şirket özetine bir bakalım. Burada ilk bakacağımız şey firmanın kaç yıldır iş yaptığı. Firma ne kadar uzun süredir faaliyette ise o kadar güvenilirliği artacaktır. 3 yıldan genç firmaları tercih etmemeye çalışın. Bunu numune istediğinizde de fark edeceksiniz. Uzun yıllardır hizmet veren firmaların gönderdiği numunelerin genç ve işin başında olan firmalardan daha kaliteli olduğunu göreceksiniz. Firma Alibaba ticaret sigortası sunuyor mu ve onaylı mı buradaki logolardan görebilirsiniz. Bakmamız gereken diğer bir önemli konuysa firmanın iş türü. Burada üretici ve tüccar olarak iki seçenek mevcut. Üreticiler adı üzerinde ürünleri kendileri üreten firmalar. Tüccarlar ise üreticilerle müşteriler arasında köprü kurup bu işten komisyon kazananlar. Doğrudan üreticilere ulaşmak genelde tercih edilse de bazen tüccarlar da size en iyi fiyat ve ürün bulma konusunda büyük kolaylık sağlarlar. Tamam, şimdi numune konusuna bir daha dönelim. 3 farklı tedarikçiden numune isteyeceğiz. Ürünün fiyatı 2-3 dolar olsa bile numunelerin size maliyeti ürün başına 50-75 dolar arasında olacak. Bunun nedeni de ürünü toptan değil de tek ürettirdiğinizde ürün maliyetinin ve kargolamanın daha pahalıya gelecek olması. Numuneler elinize ulaşınca öncelikle ilk bakışta kalite farkı varsa bu anlaşılacaktır. Yapmanızı önereceğim 2 tane test var. Birincisi, numune size ilk ulaştığında ürün ambalajını, kutusunu elinize alın ve ürünü sipariş eden müşteri sizmişsiniz gibi kutunun ve ürünün sizde nasıl bir izlenim bıraktığına bakın. Ambalajında ya da ürün üzerinde gözünüze kötü görünen bir detay var mı? Ambalaj ya da ürünle ilgili kusurları bir yere not edin. İkincisi ise ürün kullanım testi. Bunu doğrudan siz yapabileceğiniz gibi kız arkadaşınızdan, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan da yapmasını isteyebilirsiniz. Farklı kişilerin fikirlerini almak çok faydalı ve önemlidir. Onlara tarafsız ve objektif fikirlerini sorun. Çünkü sizi üzmemek için gerçek fikirlerini gizlerlerse ürünün kusurlarını görmenizi engelleyebilirler. Sonuç olarak gelen 3 numuneden birisine karar verin. Pazarlık aşamasında iki tarafında kazanacağı orta yolu bulmaya çalışın. Ölü fiyat dediğimiz fiyata inmeye çalışırsanız eğer üreticiyi tamamen kaybedebilir ya da istediğiniz kalitede ürünleri elde edemeyebilirsiniz. Uzun ve sağlıklı bir tedarikçi ilişkisi kurmanın anahtarı iki tarafı da memnun edecek fiyatta anlaşmaktır. Araştırmalarınızı iyi yaparsanız eğer bu fiyata da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca yol göstermesi açısından karlılık analizlerinizi de göz önünde bulundurabilirsiniz. Pazarlığı da tamamladıysanız eğer ürün siparişini verebilirsiniz. Ürün siparişinizden sonra ise ürünlerin Amazon deposuna gönderilmesi, ürün listelemenizi oluşturmanız, ürün listeniz için etkileyici fotoğraflar hazırlamanız, ürün anahtar kelimeleri, başlığı, açıklaması hazırlamanız, lansman planlamanız şeklinde süreçlerden geçeceksiniz. Bu süreçlerle ilgili hazırladığım içeriklere şuradaki oynatma listesinden ulaşabilirsin. Benzer içeriklerin devamını kaçırmamak içinse kanala abone ol. Bol kazançlar dilerim.